Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Uzaya Giden Tren. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan büyüleyici bir yolculuk. Her şey bir sabah öğretmenin sınıfa gelmesiyle başladı. Farklı ve heyecan verici bir görev vermişti bu kez öğretmen. Her öğrenci bir tren hikayesi yazacaktı. Ama bu görev sıradan bir ödevden çok daha fazlasıydı. Çünkü bu kez öğrenciler yalnızca bir hikaye yazmayacak, aynı zamanda bir ekip olarak hayal güçlerini bir araya getirerek sıra dışı bir maceraya atılacaklardı. Mert Arık'ın kaleminden çıkan 6-10 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden Uzaya Giden Tren, tam da bu kolektif hayal gücünün bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Yazarın bir önceki kitabı olan Benim Zürafam Uçabilir ile tanıştığımız Moni ve arkadaşları bu kitapta da başrolde yer alıyorlar. Hikaye yine bir sınıf ortamında başlıyor. Öğretmen, öğrencilerine yazarlığın kapılarını aralayan bir görev veriyor. Bir tren hikayesi yazın. Bu sade öneri aslında çocukların hayal gücünü harekete geçirecek büyük bir maceranın ilk adımıdır. Ancak çocuklar hikaye yazmanın hiç de kolay bir iş olmadığını kısa sürede fark ederler. Yazmak sadece kalemi kağıda sürmekle bitmez. Tıpkı bir resmi çizerken dikkat edilmesi gereken detaylar gibi hikaye yazarken de karakterler, olay örgüsü, giriş, gelişme, sonuç gibi ögelere dikkat etmek gerekir. Bu zorluğun farkına varan öğretmen çocukları yalnız bırakmaz. Onları bazı sorularla yönlendirir. Öğretmenin "Bu tren nereye gidebilir?" sorusu sınıfta yankılanırken çocukların zihinlerinde yepyeni dünyaların kapıları aralanmaya başlar. Başta kimse yanıt vermese de teneffüste çıktıklarında bu sorunun etkisi bir kar topu gibi büyür. Her çocuk trenin farklı bir yere gitmesini ister. Burlop kasabası, Gergedanlar Köyü, Corcor ilçesi, hatta okyanusun derinlikleri ve bir elmanın içi gibi ihtimaller arasındadır. Mete, trenin geçmişe, dinozorlar çağına gidebileceğini düşünürken, İnci, trenin geleceğe gitmesini hayal eder. Ancak en sıra dışı fikir Moni'den gelir. Bu tren raydan çıkmalı ve uzaya gitmeli. Moni'nin bu önerisi sınıf arkadaşları tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Artık trenin nereye gideceği konusunda karar verilmiştir. Hedef uzaydır. Fakat bir hikayeyi yalnızca hayal etmek yetmez. Bunu kelimelere dökmek gerekir. Bu aşamada öğrenciler kelime avına çıkarlar. Çünkü iyi bir hikaye doğru ve etkileyici kelimelerle kurulur. Çocuklar kelime toplamak için kitapları karıştırır. Sahaflara dolaşır, kütüphaneleri gezerler, sokaklarda dolaşırlar. Her yerde ilham ve kelime ararlar. Topladıkları kelimeleri kimi turşuk yaparak, kimi konserveleyerek, kimi de dondurarak saklamak ister. Sonunda kelimeler kağıtlara yazılır, iplerle dizilir, kurutulmak üzere evlerin pencerelerinde asılır. Artık ellerinde hikaye yazmaya yetecek kadar malzeme vardır. Ancak kelimeler bir araya gelmeden önce yazarların kendilerini hazırlamaları gerekir. Tıpkı sporcuların maçlardan önce antrenman yapmaları, müzisyenlerin konserlerden önce provalar yapmaları, yazarların da yazması öncesi alıştırmalar yapması gibidir. Bu nedenle çocuklar yazı antrenmanlarına başlarlar. 11 maddelik bir yazma egzersizi listesi hazırlanır. Bu egzersizlerin başında birbirinden tamamen alakasız 5 kelime seçip bunlarla kısa bir hikaye oluşturma alıştırması yer alır. Bu egzersizler sayesinde çocuklar kelimelerle daha rahat oynamayı, onları hikayeye dönüştürmeyi öğrenirler. Yazma egzersizlerinin ardından sıra ilham arayışına gelir. Çünkü ilham bir hikayenin kalbidir. Ve ilham her yerde olabilir. Çocuklar ilhamı yalnızca kitaplarda ya da filmlerde değil, çikolata ambalajlarında, dükkan tabelalarında, ilaç kutularında, müziklerde, hatta kapı gıcırtısında bile ararlar. Gökyüzünü seyrederler, yağmurun toprağa düşüşünü dinlerler, güneşin batışını izlerler. Her bir gözlem, her bir ses onlar için yeni bir hikaye fikri doğurur. Sonunda Moni
ilhamını bulur ve sıra dışı bir fikir ortaya atar. Dünyanın en büyük kitabını yazalım. Kitabın ilk hikayesi bizim sınıfımızdan çıksın. Kitabın sonunda bir tren bileti olsun ve bu biletle kim uzaya gitmek istiyorsa kendi hikayesini yazsın. Böylece binlerce çocuk bu trende yer alabilsin. Mooney'nin bu fikri tüm sınıfı heyecanlandırır. Artık hayaller bir hedefe dönüşmüştür. Hikaye yalnızca bir sınıfın eseri değil, binlerce çocuğun hayal gücüyle büyüyen dev bir kitap olma yoluna girmiştir. Tren artık raylardan çıkmış, sınırsız bir evrene doğru ilerlemeye başlamıştır. Mert Arık'ın Uzaya Giden Tren adlı bu eseri, çocuk edebiyatında sıradanlıktan uzak, yaratıcı yazarlığı ve hayal gücünü teşvik eden modern bir klasik olma yolunda ilerlemektedir. Kitap yalnızca bir hikaye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda çocuklara nasıl hikaye yazabileceklerini, nasıl ilham bulabileceklerini ve ekip çalışmasını nasıl büyük hayaller yaratabileceğini öğretir. Eğlenceli dili, güçlü kurgusu ve ilham verici temasıyla bu kitap, küçük okurlarını hem düşündürür hem de yazmaya teşvik eder. Öğretmenlerin sınıf içinde kullanılabileceği yaratıcı yazarlık etkinlikleri açısından da zengin bir kaynak sunar. Uzaya Giden Tren adlı eser hem harika bir hayal gücü hem de oldukça hoş bir motivasyon içermektedir. Yazar, çocuklar için eğlenceli bu ufuk açıcı bir kitap yazarken ayrıca onlara yaratıcı yazarlık dersi de vermekte ve onları yazmaya teşvik etmektedir. Bundan dolayı Mert Arık'ın bu eseri her çocuğun okuması gereken modern bir klasik olma adayıdır. Sonuç olarak Uzaya Giden Tren, her çocuğun içinde saklı duran yazarlık potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen, hayal gücüyle yazma becerilerini harmanlayan ve çocuklara ilham aşılayan değerli bir eserdir. Bu kitap yalnızca küçük yaş grubuna hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda eğitici yönüyle ebeveynler ve öğretmenler için de kıymetli bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır. Her çocuğun kendi hayal trenine binip kelimelerle yolculuk yapması dileğiyle şimdiden iyi okumalar dilerim.